Bir genel kanaat sanki artık mutlak riski ortadan kalktı gibi iyimser bir hava var. Butlan riskinin azaldığını düşünüyorum ama ortadan kalktığını düşünmüyorum. Gerekçelerimi de paylaşacağım müsaadeniz olursa. Riski azaldı çünkü artık butlan kararı almanın siyasal maliyeti arttı. Olağan kurultay takvimi de bir yandan çalışıyor. Muhtemel ki Kasım ayında da 4. kez ard arda seçilmiş olacak. Ve her defasında görece daha zayıf başladığı örgüt desteğini, parti örgütünün desteğini katlanarak artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu düzeyde bir güçlü delegasyon desteği her CHP Genel Başkanı'nda görülmez. Ard arda bu kadar yapılan kurultaylar ardından bir butlan kararının çıkması toplumun vicdanına çok ağır bir yük bırakacaktır. Kendi örgütü tarafından bu düzeyde desteklenen bir liderin bir biçimiyle yargı müdahalesiyle görevinden uzaklaştırılması daha büyük bir siyasal maliyet üretir. Ne gibi bir maliyet üretir? Sıfır dememe nedenim şu: geldiği yer itibariyle AKP her şeyi göze alabilir. Ama yine geldiği yer itibariyle artık bir ideolojik beslenmekten, yani ideolojisinden yola çıkarak bir karar üreten AKP yok. Siyasi kurmaylarıyla birlikte karar üreten bir AKP yok. Ağırlıklı olarak bürokrasiden, bürokratlardan oluşan bir AKP var. Ve karar sürecinde net şu var: bir siyaset esnafı gibi fayda maliyet analizi üzerinden karar veriyor AKP. Düşük görme ihtimalim maliyetin artmış olması. Ama sıfır görmeme nedenim de hep bir şeyle artık yapmayacağı hiçbir şeyin kalmaması nedeniyle. Şimdi AKP'nin ne yapacağını öngörmek görece daha kolay. Çünkü hepsi bir ihtimal. Buradaki mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve topyekun muhalefetin ne yapacağı. Çünkü buradaki yanılgı şu: özellikle hükümetin de yaratmaya çalıştığı yanılgı şu: bu CHP'nin bir iç meselesidir. Anlatı bu yönde. Ama gerçek bambaşka. Ya burada bir ideolojik ayrım yok. Burada bir otoriter yönetim karşısında net duranlar ve durmayanlar ayrımı söz konusu. Burada o nedenle konu her ne kadar CHP iç mesele gibi görünse de konunun özü itibariyle CHP ile de pek alakası yok. Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte ana muhalefet partisi olan, 100 yılı aşkın tarihi olan, kurucu parti olan ve en az bunlar kadar önemli olan diğer başlık, yapılan bütün sistemli saygın ölçümlerde birinci sırada çıkan partiye mahkeme yoluyla butlan kararı vermek, genel başkanını ve yönetimini görevden almak Türkiye'de çok partili hayatın tartışılması anlamına gelir. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim: Türkiye'de çok partili hayatın sonlandığı anlamına gelecektir. Doğru. Ve bu sadece şurada da sınırlayıp hata yapmak istemem, muhalefetin de konusu değil. İktidarın bileşenleri de bu ülkede eğer siyaset yapmaya devam etmek istiyorlarsa, eğer bu ülkenin bugününde veya yarınında söz hakkı olsun istiyorlarsa CHP'nin başındaki sallanan bu kılıca itiraz etmeleri gerekiyor. Bunun yolu bir kere açıldığında geri çevirmek kolay değil. Özgür Özel'e desteği ölçümlediniz mi? Yani 31 Mart seçimlerinden sonra gösterdiği performansı nasıl bulduğunuzu, var mı bir yükseliş diye sormak isterim. Rakam da vereyim: 5-5,5'luk CHP tabanı %5-5,5'luk bir grup dışında neredeyse tam desteğini alan bir durumla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin. Buradaki kastım üyeleri vesaire veya yöneticileri değil. Onlarda da yüksek ama ben ancak seçmeni ölçebiliyorum. CHP seçmenindeki karşılığını ifade ediyorum. Normalleşme döneminde normalleşme adımlarına karşı olanlardan biri de bendim. Ve böyle bir iktidarla diyalog arayışını bile kendi dünyamda pek izah edemez durumdaydım. Bu bir gerçek ama ikinci bir gerçek daha var. Yaptığımız ölçümlerde kamuoyu karşılığının daha yüksek olduğu bir dönemdi Sayın Özgür Özel'in. Çünkü şu nedenle, içinde benim de bulunduğum grup olan kamuoyu yapıcılarla kamuoyunun görüşleri arasında büyük farklar bulunuyor. Twitter'a baktığınızda bir cehennem hali görüyorsunuz. Ama seçmene döndüğünüzde diyor ki iyi oluyor, diyalog olsun, konuşsunlar, birlikte karar alsınlar, çözüm üretsinler. Şu anki söylemleri daha kendi tabanına iyi gelecek söylemler. Çünkü artık tehdit ve baskı o boyuta gelmiş durumda ki doğrudan, açıktan vuruşma ihtiyacı hissediyor. Tabanına iyi geliyor ama normalleşme dönemindeki kadar diğer tabanı yakalamakta güçlük çekiyor. Yani MHP ve AKP seçmenini yakalamakta güçlük çekiyor. Sayın İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından
yapılan çalışmalar, kümeleme analizleri bize şunu gösteriyor ki muhalefette bulunan peyderpey gidip gelen toplam %60'lık grup hiç olmadığı kadar konsolide olmuş durumda. Yaşananlar karşısında iktidarın seçmeni daha fazla konsolide oldu mu? Net yanıtımız kocaman bir evet. Hı hı. Ama bir yanıtımız daha var. Yaşananlar karşısında muhalefet seçmeni de büyük oranda konsolide oldu. Evet. Bugün belki çok güçlü bir durumda, emniyete, bürokrasiye, birçok alana hakim ama seçmen desteği tarafına bakınca en zayıf anını yaşıyor hükümet. Dolayısıyla bugün muhalefet zorda, ülke çok zorda, iktidar çok daha büyük bir zorda açıkçası. Yani öyle iktidar tarafına da bakınca karşısında bir pembe tablo yok. Ekrem İmamoğlu'nun seçmendeki karşılığı şu an ne durumda? Yani 19 Mart'tan bu yana epey vakit geçti. X hesabı engellendi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi diye yeni bir hesap açıldı. Fakat onun mesela takipçi sayısının kişisel hesabına kıyasla çok düşük kaldığını görüyoruz. Veriler size ne anlatıyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Tabii. Akıllı bir siyasetçi bağımsız bir gazetecinin karşısına çıkar. En sert sorulara en iyi yanıtları üretebilirse toplumun gözünde büyür. Hı hı. Bağımsız olmayan, kendisinin yandaşı olan bir gazetecinin karşısına çıktığında orada bir şey değişmez o lider adına. Hatırlarsanız 2019'da da Sayın İmamoğlu karşısındaki gazetecilerden birinin karşısına çıkmıştı. Ve Bence orada o gün 2 puan kazandı. Hatta daha fazla şöyle 2 puandan daha büyük şöyle bir etkisi var. O programa kadar yapılan ölçümlerde CHP tabanı anlamlı oranda protesto tarafındaydı. Bir önceki yenilgiden kaynaklı, Muharrem İnce'nin yenilgisinden kaynaklı yine bir travma yaşıyordu ve ilk akla gelen şeyi yapıp CHP'yi cezalandırmaya karar vermişti. O yayın sayesinde geri geldiler. Yani 2-3 puanın da ötesinde bir büyük Doğru. Etkisi oldu. Liderler pusular karşısında düellolarla büyür. Siz mahkemeler üstünden pusu kurarsanız karşınızdaki lider bunu bir düelloya çevirirse büyür. Sayın İmamoğlu'nun yaptığı şey özü itibariyle budur. Geçmişte tabanı Erdoğan'ın da bunu yaptığını inandığı için onu bu kadar destekledi ve uzun süre iktidarda tuttu. Ona karşı yapılan her hamleyi bir pusu olarak gördü ve Erdoğan'ın ona bir düelloyla cevap verdiğini inandığı, ikna olduğu için devam etti. Sayın İmamoğlu'nun desteğinde düşüş olmadığı gibi artış var. Bu bir gerçek. Ama mesela konuyu iletişimine çevirirseniz orada da muhalefetin bir yanılgı içinde olduğunu düşünüyorum. İşte hesabını kapatsanız ne olur? Tutuklasanız ne olur? Öyle olmuyor. Yani erişim düştüğü Çok zaman önemli tabii ki. kolay değil yani siyasetçinin şeyi. Mahkemelerdeki tutumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütsüz arkasında olması sayesinde büyüyor. Bu bir gerçek ama diğer taraftan da toplumla bağının giderek koparıldığı, iletişiminin giderek kısıtlandığı ayrı bir gerçek.